Bu bir resim değil. Belki de Romeo ve Juliet'ten daha büyük bir aşkın hikayesi. Resmin merkezine baktığınızda diz çökmüş soylu bir adam görüyorsunuz. Kraliçesinin elini öpüyor. Hemen solunda korkuyla geriye çekilmiş küçük bir prens. Onun arkasında buna karşı olmalarına rağmen boyun eğmek zorunda kalan din adamları ve yanlarında hüzünlü askerler. Bir köşede toplanmış soylular, diğer yanda saray kadınları ve en ufak bir itaatsizlikte saldırmak için hazır bekleyen bir Portekiz askeri. Dikkatinizi çekti mi bilmiyorum ama bu resimde bir gariplik var. Çünkü kraliçeye yaklaştığımızda gözlerinin soluk olduğunu fark ediyoruz. Bedeni hareketsiz, artık nefes almıyor ama yine de başında bir taç var. Ölümden sonra mezardan çıkartılıp kraliçe olan bir kadın bu. Inés de Castro. Ve bu tacı koyan kişi onu ölesiye seven bir adam. Kral 1. Pedro. Bugün tarihçilerin bu törenin efsane mi gerçek mi olduğuna karar veremediği aşkın, ihanetin ve intikamın en sıra dışı hikayesini konuşacağız. Yıl 1340. Avrupa'nın en uç batısında, İber Yarımadası'nda kralların kaderi aşktan değil de politikadan yazılıyordu. O dönemde yaşıyor olsaydınız ve bir kraliyet ailesine mensup olsaydınız muhtemelen siyasi bir evlilik yapacaktınız. Ki Prens Pedro'nun da başına tam olarak bu geliyor. Babası Portekiz Kralı 4. Afonso kendince haklı olarak tahtın geleceğini güvence altına almak için oğlu Prens Pedro'yu siyasi bir evlilik yapmaya zorluyor. Gelin Kastilya Krallığından soylu bir prenses olan Constanza Manuel. Bu evlilik Portekiz ile Kastilya arasındaki hassas diplomatik dengeleri korumak için mükemmel bir evlilik. Ancak kaderin planı farklı. Constanza Portekiz'e yalnız gelmemişti. Yanında sevdiği Nedimesi ve uzaktan kuzeni olan genç ve güzelliğiyle dillere destan bir genç kız vardı. Inés de Castro. Pedro ve Inés ilk bakışta o gün birbirlerinden etkileniyorlar. Ve bu söylediğimi unutmayın, dünyanın sonuna kadar sürecek ve Portekiz halkının en büyük aşk hikayesi o gün başlıyor. İkilinin yakınlaşması kısa sürede sarayda fısıltılara, ardından dedikodulara ve nihayetinde büyük bir skandala yol açtı. Bu durum Kral 4. Afonso için büyük bir sorundu. Zira prensin kendi meşru eşi yerine başka bir kadına bağlanmasını hem ahlaken yanlış buluyor hem de Kastilya ile olan diplomatik ilişkileri zora sokacağını biliyordu. Ayrıca Inés Castro olarak bilinen güçlü bir ailenin mensubuydu ve bu ailenin Portekiz siyasetinde etkisinin artması hiç iyi olmazdı. Buna rağmen Pedro Inés'ten vazgeçmiyor ve aralarındaki aşk gizli de olsa devam ediyor. Pedro'nun eşi Constanza, Veliaht Infante Fernando'yu doğururken vefat etti. Eşinin ölümünün ardından Pedro, babasının itirazlarına rağmen başka bir siyasi evliliğe yanaşmadı ve Inés ile birlikte yaşamaya devam etti. Inés Pedro'ya 3 oğul ve bir kız çocuğu doğurdu ve çift gözlerden uzakta bir şatoda sakin, tatlı bir aile hayatı sürüyordu. Sürmesine ama doğan her çocukla birlikte Portekiz tahtının geleceği karmaşıklaşıyordu. Inés'in çocukları gayrimeşru sayılmasına rağmen sağlıklı bir şekilde büyüyorken Pedro'nun meşru oğlu Fernando ise zayıf, narin ve hastalıklara yatkın bir çocuk olarak büyüyordu. Bu durum Pedro'nun ölümünden sonra tahtı kimin devralacağı konusunda bazı kesimleri endişelendirmeye başladı. Eğer bu gerçekleşirse meşru varis Fernando'yu destekleyenler ve Inés'in oğullarını destekleyenler arasında bir iç savaş çıkabilirdi. Ki bu da ülkenin bekası için iyi bir şey değil. Ve Kral Afonso bunları görmüş olacak ki önce Inés'i saraydan uzaklaştırarak sürgüne yolladı. Ancak Pedro sürgünlere rağmen Inés'i görmeye devam etti ve ilişkisini kesmedi. Sonunda Kraliyet Konseyi ve Kral Afonso radikal bir kararla biraz da mecbur kalarak Inés'in infazına karar verdi. Şimdi hikayenin en ağır kısmına geliyoruz. 1355'te kralın adamları Inés'i kaldığı Coimbra'daki manastırda yakaladılar. Söylentilere göre Inés çaresizce kralın ayaklarına kapanıp kendi ve çocuklarının hayatı için yalvardığı anlatılır. Ve kral
kalbi bir an yumuşamış olacak ki bu infazdan vazgeçer. Ancak birkaç gün sonra infaz gerçekleşir. Şimdi kendinizi Pedro'nun yerine koyun. Hayat arkadaşınız babanız tarafından öldürülüyor. Sevgilisinin vahşice öldürüldüğünü öğrenen Pedro, kendince haklı olarak babasına karşı isyan bayrağını açtı. 1355'te patlak veren bu iç savaş 2 yıl sürdü. 1357'de çatışmalar sona ermeden Kral Afonso doğal sebeplerle öldü. Babasının ölümüyle Pedro herhangi bir anlaşmaya varmadan tahtın tek varisi olarak kaldı ve Portekiz Kralı 1. Pedro unvanıyla tahta çıktı. Ve artık aşkı için savaşan bir prensin kral olarak intikam vakti gelmişti. Portekiz'in kralı 1. Pedro'ya kimilerine göre adil, kimilerine göre zalim lakabının verilmesine neden olan infaz gerçekleşti. Biricik hayat arkadaşının ölümünden sorumlu kralın 3 adamından ikisini yakalatmış ve halka açık bir şekilde infaz etmişti. Söylentilere göre 3. suikastçı İspanya'ya kaçmayı başarmış ve yıllar sonra ancak Pedro'nun ölüm döşeğinde olduğu sırada affedilmiş. Kral Pedro sevgilisinin katillerini cezalandırdıktan sonra Ines'in itibarını iade etmeye karar verdi. Ines'in kendi eşi olduğunu, dolayısıyla Portekiz'in meşru kraliçesi sayılması gerektiğini savunuyordu. Ki bu sayede Ines'ten olan çocukları gelecekte tahta söz sahibi olabileceklerdi. Ama o dönemdeki papanın bu talebi reddettiği söylenir. Bunun üzerine Pedro kendi krallık otoritesini kullanarak harekete geçti ve emriyle Ines'in cesedi 5 yıldır gömülü olduğu Coimbra'daki mezarından çıkartıldı. Efsaneye göre Kral 1. Pedro Ines'i saray halkının gözü önünde resmi eşi ve Portekiz'in meşru kraliçesi ilan eder ve sonra tüm saray halkının gelip elini öpmesini söyler. İşte bu tablo o töreni resmeder. Tabii böyle bir tören yaşanmış mıdır orası muamma. Çünkü çağdaş tarih kayıtlarında böyle bir tören yok. Ki önde gelen Portekizli tarihçiler o dönemde Portekiz'de kralların taç giyme geleneklerinin olmadığını söyler. Ama şunu da biliyoruz ki Lizbon'daki ulusal arşive girerseniz Pedro'nun 1360 yılında Ines'le evlendiğine dair yemin belgesini görebilirsiniz. Bu da Pedro'nun Ines'i ölümden sonra resmen kraliçe tanıdığını gösteren somut bir kanıt. Ayrıca şunu da biliyoruz ki tarihi biraz kurcalarsanız böyle bir törenin olmadığı, olaydan yüzyıllar sonra bazı edebi metinlerde kurgulanmış olarak yer aldığını görüyoruz. Ki onlara da hak vermek lazım. Şimdi Portekiz tarihi için çok büyük bir aşk hikayesi. Tabii ki edebi eserlere coşkuyla yansıtılan bir tarafı olacak ve hatta günümüze kadar uzanan bir yolculuğu olacak. Ve eğer bir gün yolunuz Portekiz'in Centro bölgesinde yer alan Alcobaça kasabasına düşerse orada yer alan manastırda bu iki aşığın mezarlarını görebilirsiniz. Peki sonra ne oldu? Hikayemiz burada bitmiyor. Kral Pedro 1367'de doğal nedenlerle öldü. Bazı kaynaklara göre uzun süredir hastaydı. Bazılarına göre yaşadığı öfke ve yas onun bedenini erken tüketmişti. Ve Ines'ten olan yani gayrimeşru çocuklarının tahta geçebilmesi için verdiği mücadele ne yazık ki başarılı olmadı. Pedro'nun ilk evliliğinden olan oğlu Fernando kral oldu. Fernando'nun yönetimi biraz farklı olacaktı. Çünkü babasının aksine zayıf bir karaktere sahipti. İstikrarsız bir yönetim, diplomatik krizler, ülkeler arası gerginlikler derken güçlü bir erkek çocuğa da sahip olmaması Portekiz tahtı için büyük bir tehlike yarattı. Ve 1383'te ölmesiyle büyük bir taht krizi ortaya çıktı. Çünkü tek varis yalnızca Fernando'nun kızı kalmıştı ki o da Kastilya kralı ile evliydi. Eğer kızı tahta çıkarsa Portekiz'in bağımsızlığı riske giriyordu. Bu sebeple bağımsızlık yanlıları Pedro'nun Ines'ten değil ama diğer bir kadından olan gayrimeşru oğlunun tahta çıkmasını istediler. Ve liderlik gösteren Joan 1385 yılında Kastilya'ya karşı savaşı kazandı ve Portekiz'in kralı ilan edildi. Bu aynı zamanda Avis hanedanının başlaması demekti ve Portekiz'in altın çağının başlangıcı oldu. Coğrafi keşifler, büyük deniz keşifleri ve sömürgeci olma yolunda ilerlerken Avrupa'nın güçlü devletlerinden birisi oldular. Ve tüm bunlar yasak bir aşkın
bir kadının trajik ölümünün sonucunda gerçekleşti. Ve bizler bugün bu aşkı bu tabloya bakarak hatırlıyoruz.